Her harika durum komedisinin harika bir öncülü vardır ve Chet Powers'ınki tam bir başyapıt. Özünde Friday Night Knights'la Mrs. Doubtfire'ın birleşimi. Kariyerini sonlandıran bir hatadan 8 yıl sonra tükenmiş futbolcu Russ Holiday, Oscar adayı bir makyaj sanatçısı olan babasının yanında çalışarak geçimini sağlamaya çalışmaktadır. Bir gün, babasının protezlerini kullanarak kendini farklı bir kişi, diziye adını veren Chet Powers olarak gizlemek ve bir üniversite takımına yedek oyuncu olarak katılmak gibi parlak bir fikir gelir. Sınırsız hikaye anlatımı potansiyeline sahip mükemmel bir çizgi roman konusu. Glenn Powell'a iki karakteri aynı anda canlandırma şansı veriyor ve olası çatışmalar, karmaşıklıklar ve yanlış anlamalarla dolu bir altın madeni oluşturuyor. Russ, Chad alter egosunu babasından saklamak zorunda ve Chad de gerçek kimliğini takım arkadaşlarından ve koçlarından saklamak zorunda. Chad ne söylerse söylesin, Russ onu takip etmek zorunda. Chad, altında yatan ulusal utancı ortaya çıkaracak protezlere zarar vermemeye dikkat etmeli. Yeni bir hit sitcom için tüm parçalar mevcut. Ancak şimdiye kadar senaryosu hayal kırıklığı yaratıyor. Mizah her zaman tutmaz. Hikaye anlatımı biraz fazla temkinli ve Russ Chad tam anlamıyla işlenmiş ve özgün bir şekilde çizilmiş karakter. Çoğu durumda gerçek bir şakanın yerine rastgele bir gönderme yapılır. İlk bölümün başlarında Hayley Welch, namı diğer Hawk Tuah kızının konuk oyuncu olarak yer alması eski, anlamsız ve sönük bir his veriyor. Yine de dizinin kalbi doğru yerde. Yani durumu tersine çevirme şansı var. Chet Powers, Ted Lasso'dan daha doğuya yönelik ve aşağıya doğru. Spor dünyasında geçen bir komedi dizisi olduğu için Chet Powers, Ted Lasso ile karşılaştırılsa da ton olarak Danny McBride'ın Eastbound and Down dizisine çok daha yakın. Ted Lasso, içten, duygusal ve neşelendirici bir dizi. Ancak Chet Powers'ın onu diğerlerinden ayıran kötü bir yanı var. Eastbound and Down gibi, Chet Powers'ta alışılmadık bir geri dönüş yapmaya çalışan kaba, ağzı bozuk, eski bir sporcunun hikayesini anlatıyor. McBride'ın kendine özgü şok mizahından ve yetişkinlere özel müstehcenliğinden bolca yararlansa da, sonuçta Eastbound'dan çok daha hafif ve yumuşak bir dizi. Chet Powers, zaman zaman iki dizi arasında bir orta yol bulmaya çalışıyormuş gibi hissettiriyor ama bu yanlış bir yaklaşım. Ted Lasso'nun altta yatan tatlılığını yakalamak istiyor ama o şekerli duygusallığı yakalamak için fazla kaba. Eastbound and Down'un keskinliğini yakalamak istiyor ama ona gerçekten yaslanmaktan çok korkuyor. İkisi arasında bir yol seçmezse yeterince etki bırakmayan, sıradan yumuşak bir orta yolda karar kılmak zorunda kalacak. Ted Lasso'yla en büyük benzerlik dizinin kökenlerinde yatıyor. Jason Sudeikis, Ted Lasso karakterini başlangıçta NBC Sports'ta yayınlanan Premier Lig maçlarını tanıtmak için bir dizi reklam için tasarlamıştı. Sudeikis, daha sonra karakteri kendi yarım saatlik dizisinde genişletmek için Bill Lawrence'la işbirliği yaptı. Chet Powers da benzer şekilde alışılmadık bir kökene sahip. Powell ve Waldron'un başlı başına bir diziye dönüştürdüğü Eli's Places dizisindeki Eli Manning karakterine dayanıyor. Kimsenin istemediği bir dizi daha. Ancak Ted Lasso gibi şu anda ihtiyacımız olan dizi olup olmadığı henüz belli değil. Glenn Powell, performans içinde performansıyla gösteriyi yönetiyor. Yakın geçmişte bir dizi premierinde bundan daha akılda kalıcı bir soğuk açılış hatırlamak zor. Chet Powers, Russ'ın topu bir yard çizgisinde düşürüp takımına Rose Bowl'u kaybettirmesi ve ölümcül hasta bir çocuğa öfkeyle yumruk atmasıyla başlıyor. Bu sahne, bu karakterin kim olduğunu ve hayatını mahveden hatayı anında ortaya koyuyor ve bunu, gülmekten kendinizi kötü hissetmenize neden olan birkaç karanlık ve komik espriyle yapıyor. Bir hayranı yumruklamak yeterince kötü ama onu kanserli bir çocuğun tekerlekli sandalyesine düşürmek affedilemez. Ve bu sadece açılış sahnesi. Ancak şimdiye kadar devam eden dizi bu açılışı yakalayamadı. Tekerlekli sandalye yumruğu kadar tuhaf ve histerik bir an daha yaşanmadı. Ve kadroda Toby Huss ve Steve Zahn gibi harika yardımcı oyuncular olmasına rağmen diğer karakterlerin hiçbiri gerçekten öne çıkmadı. Şu anki haliyle Powell, Chet Powells'ı omuzlarında taşıyor. Komik, karizmatik ve kararlı. Richard Linklater'ın Hitman filminde ise performans içinde performans sanatında ustalaştı. Senaryonun, Powell'ın performansının neşesine, özgünlüğüne ve inandırıcılığına yetişmesi gerekiyor.